Merhaba Gumball severler. Bugün Gumball'ın 7. sezonun 4. bölümünün üzerinden saklı anlamları, simülasyon teorilerini ve Reddit'teki en çarpıcı teorileri harmanlayarak hazırladığım gizemli bir hikaye ele alacağız. Bölüm basit bir aile komedisi gibi görünse de aslında daha derin bir zihinsel labirente kapı aralıyor. Bu bölüm ilk bakışta aile içi dinamikler ve Richard'ın unutkanlığı üzerine kurulmuş gibi gözükse de detaylara indiğimizde Nicole'ün üzerindeki baskı, zaman algısındaki tuhaflıklar ve karakterlerin tepkileri Elmore evreninin düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve belki de kontrol altında olduğunu gösteriyor. Bölüm başında her şey normal. Gumball ve Darwin neşeli halleri, Nicole'ün iş ve ev hayatında yoğunluğu, ama dikkatli izleyicilere baktığımızda Nicole'ün sürekli olarak çoklu görev yapma çabasının ardındaki gerilimi fark etmiştir. Bu durum internette öne çıkan bir teoriye göre Nicole'ün içinde bulunduğu bir zaman döngüsü ya da simülasyonun çakışmaları olabilir. Bazı kullanıcılar şöyle diyor: İlk 4 bölüm bir nevi film olacak. Hikaye 11 dakikada bitirilmez. Yani bu bölüm öyle 11 dakikalık bir kesitsellik değil, dönmeye devam eden bir döngünün parçası olabilir. Richard'ın fırındaki tavuğu zaten ölü bir hayvana hakaret diyerek pişirmemesi gibi tuhaf tepkiler bu evin gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Ve Gumball ailesinin bir simülasyon içinde var olduğuna dair şüpheleri arttırıyor. Richard'ın unutkanlığı ve sürekli olarak şeyi hatırlayamaması Nicole'ün büyük bir stres altına sokuyor. Bu durum Nicole'ün evde ve ofiste üst üste yüklenen görevleri simülasyonu kontrol etmeye çalışan bir bilinç olabileceği teorisini de akıllara getiriyor. Reddit'teki bir kullanıcı Rob temalarına gönderme yaparak diyor ki, Rob fiziksel bedenini parçalayarak kaçar. Farklı sanat tarzlarının bir karışımı haline gelir. İçeri ve dışarı kaymalar yaşar. Bu glitchler yani kaymalar simülasyonun dışından gelen bir bozulma. Nicole'ün çoklu iş yapması, zihnindeki gerçekliğin sınırlarını toparlamaya çalışması olabilir. Annesi Jojo'nun sürekli olarak Nicole'ün yemek pişirme hatalarını bulması, Nicole'ün üzerindeki toplumsal baskıyı ve mükemmelliyetçilik arayışını yansıtıyor olabilir. Bu da onun simülasyonu hatasız tutma çabasının bir metaforu da olabilir. Rob karakteri geçmiş sezonlarda boşlukta kaybolan bir figürdü. Richard'ın şeyi hatırlama çabası sırasında yediği yiyeceklerle anılarını canlandırması, adeta dev bir hafızayı yermiş gibi yapması bize bu simülasyonun nasıl işlediğine dair ipuçları veriyor. Reddit'te Rob'un boşluktan nasıl çıktığı ve nelerin bozulduğu şöyle yorumlanıyor. Rob'un boşluğa gönderilmesi bir kaza değildi. Boşluğun bilinçli bir kararıydı ve diğer bir teoriye göre de Rob'un Gumball'ın hayatını yok etme takıntısı. Çünkü evren onu boşlukta tuzağa düşürdü. Bunlar bize gösteriyor ki bölümdeki rutin sahneler aslında Rob'un zihinsel yansıması ya da hatıraların simülasyonu olabilir. Richard'ın hatırladığı her şey aslında bu döngünün bir parçası. Büyükanne Jojo'nun yeni teknolojiye güvenmemesi ve Richard'ın fare tapınağı yerine Elmore alışveriş demesi bu simülasyonun adının ve kurallarının bile değişebileceğini ima ediyor. Bölüm içerisinde ani mekan geçişleri ve zaman sapmaları fark edildi mi? Bence siz değerli takipçiler bu durumu fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Richard'ın hafızasını tetiklemek için yediği yiyeceklerle geçmiş sahnelerin tekrarlanması zamanın doğrusal olmadığını gösteriyor. Reddit'teki teorisyenlere göre de bir grup şöyle diyor: boşluk bilinçli ve zamanı tükeniyor. Oyuncaklarla oynayan bir çocuk gibi olayları manipüle ediyor. Yani Elmore'da görülen garip geçişler zamanın lineer olmamasından değil, boşluğun müdahale etmesinden kaynaklanıyor olabilir. Nicole'ün saatlere bakışı, toplantılarda kronometreyi ayarlaması bu kontrolün içsel göstergesi olabilir. Richard'ın annesi ve çocukları otobüs durağında kilitli kalması sanki simülasyonun belirli parçalarının izole edildiğini gösteriyor. Richard'ın sürekli olarak şeyi hatırlayamaması da Gumball ve Darwin'in ona yardımcı olmaya çalışması, hatta Richard'ın çocuklarını belleğinin bir Japon balığından daha kötü olduğunu tanımlaması, Reddit'te ise şöyle bir teoriye yol açıyor: hafıza silme gerçek ve tekrar oluyor. Gumball ve Darwin bir kez hatırlamıştı. Boşluk hafızayı sildi. Bu simülasyon içinde döngünün bir parçası. Nicole sürekli reset atıyor.
O bellek silinme anlarının ardından her şey normale döner. Sahneleri sanki tekrar tekrar başlatılan bir simülasyonun adımları gibi. Richard'ın annesiyle baş başa romantik bir akşam yemeği istemesi ve Nicole'ün de bunu tam da ihtiyacım olan şey olarak tanımlaması, bu döngü içerisinde aranan bir kaçış ya da bir anlık huzur olabilir. Bu bölümde Nicole'ün aniden kontrolü ele alması, dramatik bir patlama yaşaması, yani bu noktada Richard'a beni basit bir ev hizmetçisi sanma ve şeyi tekrar söyletme, bu simülasyonu kırmaya yönelik bir kuyruk anı olabilir. Richard en sonunda Nicole ve çocukların otobüs durağında mahsur bırakarak romantik bir akşam yemeği ayarladığında Nicole'ün tepkisi "O tam da şu an ihtiyacım olan şey gibi geliyor. Teşekkürler tatlım" demesi aslında bu döngüyü kırmanın yolu olabilir. Reddit teorisyenlere göre de bir yorumda şöyle var: Banana Muz son resmi çiziyor. Belki de meta sanat aracılığıyla onları uyarmaya çalışıyordur. Yani Nicole'ün bu mücadeleci duruşu, öngörülen geleceğe karşı son direniş, Barbara'nın yaptığı resimlerdeki gibi. Fondü potunun sonunda gerçekten kullanışlı çıkması ise simülasyonun beklenmedik anlarda bile kendi içinde anlamlı rastlantılara yaratabileceğini gösteriyor. Bu anlatıma göre Gumball'ın ailesi sıradan hayatlarını yaşamıyor. Her şey simülasyon, her gün bir reset. Nicole mucizesi, kendi zihnini ayakta tutmaya çalışan bir koruyucu. Rob ise bu simülasyonun kırılma noktası. Zamanı kontrol eden bir boşluk, hafızayı sildiği için gerçeklik yeniden biçimleniyor. Richard'ın son sözleri, "Annenle akşam yemeği neden bu kadar stresli olmak zorunda? Onu ve çocukları başımızdan atıp sadece ikimiz akşam yemeği yesek nasıl olur?" Bu döngüyü bilinçli olarak manipüle etme çabasının son adımı da olabilir. Peki sizce Nicole gerçekten bu simülasyonu kontrol ediyor olabilir mi? Yoksa o da bir figürandan mı ibaret? Eğer buraya kadar izlediysen videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için Discord sunucuma gelebilirsin. Telefondan izleyen takipçilerim ise Hyper desteğiyle videoya katkı sağlayabilir diyerekten başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.